Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda uzun zamandır benden istediğiniz Norveç kazağının yapılışına başlayacağız. Kazağı iki video şeklinde anlatmayı planlıyorum. Bu ilk videoda yakadan başlayarak bu jakar örgü desenlerini uyguladığımız roba kısmının yapılışı. İkinci videoda ise kol ve gövdelerin ayrımından itibaren kazağın kalan kısımlarının yapılışı olacak. Şimdi bu videoya başlamadan önce bundan önce paylaştığım iki videoyu izlemenizi rica edeceğim. Onlardan birisi bu jakar desenlerinin, jakar örgünün nasıl yapıldığı, jakar şablonlarının nasıl okunduğu ve uygulandığına dair bir videoydu. İkincisi ise bu şu an uygulayacağımız kazağın hesaplarını yaptığımız videoydu. Şimdi ben kazağı small medium beden olarak düşünüyorum. Hesapları da buna göre yaptım. Siz bu bir önceki videoda anlattığım hesaplama yöntemiyle hangi tür ip kullanacaksanız, hangi kalınlıkta ve hangi beden için örecekseniz bu hesapları o videoya göre yapabilir ve o sayılara göre kazağınızı örebilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeyi de söyleyeyim. Ana rengim 100 gramı 280 metre olan %25 yün içeren bir ip. Robada bakın bir yumaktan bu kadar ipim kaldı. Bir yumak da bitmemiş oldu robanın bitimine kadar. Yine bu jakar desenlerini kullandığım iki tane rengim daha var. Kahve tonlarına yine uygun. Onlar da yine bakın biri yine %25 yün içeren 100 gram 280 metre olan bir yün. Diğeri ise şöyle göstereyim 100 gram 260 metre olan yine yün içeriği var bu yünde de. Hemen şöyle bulmaya çalışayım. Evet %25 yine yün içeren. Yani özellik olarak birbirine yakın ipler hem kalınlık olarak hem içerik olarak. Bu şekilde siz de iplerinizi tercih edebilirsiniz. Şiş olarak yakada lastik kısmında 3,5 numara şişle başladım. 40 santim misinalı şişle. Arkasından robaya başladığımda 4 numara şişe geçtim. Önce yine 40 santim misinalı ile başladım gövdeye de roba kısmına da. Ama sonrasından ilmek sayıları arttıkça 100 santim misinalı şişe geçtim. Basit bir model olmasına gayret gösterdim herkesin yapabilmesi için. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde robayı tamamladım. İkinci videoda dediğim gibi kazağın geri kalanını örüyor olacağız. Dilerseniz bu robanın yapılışı için şimdi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, kazağı örmeye başlayalım. Kazağın hesaplamalarını bir önceki videoda yapmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle izlemenizi tavsiye ederim. Orada yaptığımız hesaplara göre yakadan başlangıç ilmek sayısını 100 ilmek olarak bulmuştuk. Şimdi ilmek alarak başlayacağım. Bir miktar ipimden ayırarak ilmek almaya başlıyorum. Yaka için şişim 3,5 numara 40 santim misinalı şiş. Önce yaka kısmında 3,5 numarayla başlayacağım. Gövde kısmında 4 numaraya geçeceğim. 100 ilmek artı 1 ilmekte iki tarafı birbirine bağlamak için toplam 101 ilmek alıyoruz. Evet, ilmekleri aldım. Toplamda 101 ilmek var şu an şişte. Şöyle şimdi ilmekleri kaydırıyorum şişin diğer ucuna doğru. Bu sırada bu alt çizgisinin bozulmamasına, dönmemesine ilmeklerin dikkat ediyorum. Düzgün bir şekilde devam etmesine. Şimdi uca kadar getirdim ilmekleri. Şu başlangıç ipimiz şöyle ayıralım. Şimdi buradan başlayacağız. Öncelikle iki tarafı birbirine bağlayalım. Bunu çok yaptık birçok videoda. Bir kez daha göstereyim. Bakın ilk aldığımız ilmek bu. Onu sol şişten sağ şişe önce geçiriyorum. Sonra buradaki bu fazladan aldığımız bir ilmek vardı. Onu bakın bu ilk ilmeğin üzerinden şöyle atlatıp boşa alıyorum. Ve şöyle iplerimi çekerek bu ilk sağ şişe aldığım ilmeği tekrar sol şişe takıyorum. Şimdi şu ipleri çekersek iki tarafı düzgün bir şekilde bağlamış olduk. Buraya
ayracımızı yerleştirelim. Burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi artık örmeye başlayabiliriz. Bir düz bir ters lastik öreceğiz yakada. Bir düzle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde bir düz bir ters örerek turu tamamlayıp başlangıç noktasına gelelim. Evet, bir turu bir düz bir ters örerek tamamladım ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi ayrıca bu tarafa alarak yine lastik örmeye devam edeceğim. Yaklaşık 3 santimetre olana kadar bu şekilde bir düz bir ters lastik öreceğim. Evet, lastiği örmeye devam ettim. Şu an uzunluğu tam 3 santimetre oldu. Sıra sayısı olarak da bakın şöyle sayıyorum. Şu düz ilmeklerin kenar parçalarından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra oldu. Şimdi farklı bir uygulama yapacağım bu yakada. Onu göstereceğim size. Başlangıç noktasındayım. Şimdi bu sıra lastiğimizin tam ortası olacak. Geriye kıvıracağız çünkü lastiği. Bakın şöyle yapıyorum bu sırada. Bir tane düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Sonra ipi arkaya geçirip düz örüyorum. İpi öne geçirip tersi örmeden alıyorum. Bir daha yapalım. Düz örüyorum. İpi öne alıp tersi örmeden alıyorum. Bu sırada düzleri öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonundayım bakın. Bir sırayı bu şekilde ördüm. Şimdi ikinci sırada aynı uygulamaya bir sıra daha devam edeceğim. Yani düzleri ördüm. Tersleri yine örmeden alacağım. Düz örüyorum. Tersi yine örmeden alıyorum. Evet, ikinci sırayı da ters ilmekleri örmeden tamamlıyorum. Toplamda 2 sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi bu ördüğümüz 2 sıra bizim tam geriye kıvıracağımız nokta olacak. Bundan sonra aynen bu geri tersleri örmediğimiz sıradan önce ördüğümüz kadar, yani 8 sıra normal lastik öreceğiz. Yani hem düzleri hem tersleri örerek ikinci kısmını öreceğiz lastiğimizin. 8 sıra daha örelim bu şekilde. Evet, 8 sıra daha lastik ördüm. Bakın bu kıvıracağımız nokta belirgin bir şekilde görünüyor. Şimdi oradan böyle kıvırıyorum içeriye doğru. Bu iki ucu şimdi birleştireceğiz. Çift katlı bir lastiğimiz olacak. Bunun için bakın şu başlangıç noktasındaki şu kenardaki ilmekleri kullanacağım. Bakın şunlar. İlmeklerin, şu başlangıç hattındaki ilmeklerin dış parçaları. Şunlar. Bakın bunlar. Sırasıyla ilmekleri bu parçalarla birleştireceğiz. Şimdi ilk ilmeğimiz bir düz ilmek. Onu takip ettiğimde, bakın şöyle takip ettiğimde bu ipin olduğu noktaya geliyorum zaten. Onu hemen oradan alacağım. Bakın şurası. Alıyorum ve şişe geçiriyorum. Şimdi bu iki ilmeği birlikte örerek alacağım. Ve ilk ilmeği birleştirmiş olacağım. Şimdi devam edelim. Ters ilmek var. Hemen buradaki ters ilmeği buluyorum. Bakın onun üzerindeki yine ipin parçasını bulup şişe takıyorum. Ve birlikte örüyorum. Artık ters örmüyoruz bu arada. Lastiğimiz bitti çünkü. Devam ediyorum. Bakın düz ilmek. Hemen karşılığını buluyorum. Şurası. Ona ait ipimiz de
bakın şu. Şişe alıyorum. İkisini birlikte örerek birleştiriyorum. Devam edelim. Bir ters ilmek var şimdi. Ona ait ilmeği buldum. Şişe alıp ikisini birlikte örerek birleştirdim. Son bir tane daha yapalım. Yine bir düz ilmek var. Bakın bunu aldım. İkisini örerek birleştirdim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, yakayı tamamladık. Bakın oldukça güzel çift katlı temiz bir yakamız oldu. Hem içi hem dışı. Bundan sonra artık robaya başlayacağız. Şu ana kadar 3,5 numara şişle ördük. Yakamız bittiği için artık 4 numara şişe geçeceğim ve gövdeyi 4 numara şişle örmeye devam edeceğim. Yine 40 santim misinalı 4 numara şişle öreceğim. Şimdi başlangıç noktasındayım. Bu sırada 4 numaralı şişe geçiş yapacağım. Şöyle ilk ilmekten başlayarak bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı zamanda 4 numaralı şişe geçiş yapmış oluyorum. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, bütün ilmekleri bakın ördüm. 3,5 numara şişi kenara alıyorum. Bütün ilmeklerimiz 4 numarada. Şimdi ayrıca yine yerleştirelim başlangıç noktamıza. Şimdi bu sırada 12 tane ilmek artırmak istiyorum. Toplam ilmek sayımız 100. 12 tane artırmak için 112'ye bölüyorum. Yaklaşık 8 ilmek çıkıyor. Dolayısıyla 8 ilmekte bir artış yaparsam 12 tane ilmek artırmış olurum. Başlayalım ilk ilmeği örmeye. Evet, bakın 2, 4, 6, 8 tane ördüm. Şimdi bir tane ilmek artıracağım. Bakın şu aradaki ipi şöyle şişe alıyorum ve delik oluşmaması için arkadan şöyle çaprazlayarak bakın şişimi geçiriyorum ve arkadan örüyorum. Bir tane ilmek artırmış oluyorum. Devam edelim. Yine bir tane ördüm. 2, 3, 8 tane ördüm. Yine bir tane artıracağım. Şöyle bakın ipi alıyorum şişe. Arkadan geçirerek şişimi örüyorum. Bir kez daha son kez yapalım. 8 tane öreceğim. Sekiz ördükten sonra bakın bu ipi şişe aldım. Arkadan şişimi geçirerek ilmeği ördüm. 3 tane artırmış olduk şu ana kadar. Devam edelim. Toplam 12 tane artıracağız sıra sonuna kadar. Evet, toplam 12 ilmek artırdım. Şu an şişte 112 tane ilmeğim oldu. Bir sırada düz örüyorum yine. Herhangi farklı bir uygulama yapmadan. Baştan sona kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Evet, bir sırada artırmadan ördüm. Şişte şu an 112 ilmeğimiz var. Yakamız bu şekilde ve artık jacquard desenini uygulamaya başlayabiliriz. Evet, roba kısmına başlayacağız ama daha öncesinde eğer henüz izlemediyseniz bundan önce paylaştığım iki videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim. Birincisi jacquard desenlerinin nasıl uygulanacağına, şablonların nasıl okunacağına ve artışların nasıl yapılacağına dair paylaştığım bir videoydu. Diğeri de Norveç kazağımızın hesaplamalarını yaptığım videoydu. Bu iki videoyu izlerseniz burada anlamanız ve uygulamanız daha kolay olacaktır. Şimdi şablonumuz bu şekilde, bakın robada uygulayacağımız. Hesaplarımızı hatırlarsanız bu robadaki sıra sayılarımızı biz 66 sıra olarak, yani şu roba kısmının 22 santimetre olması için kaç sıra örmemiz gerektiğine bakmıştık ve 66 sıra olarak bulmuştuk. İşte bakın bu şablonda
Alt kısımda birinci sıradan başlayarak 66. sıraya kadar nasıl örmemiz gerektiğini bir şablonla ben bu şekilde hazırladım. A3'e çıktı aldım. Büyük bir şablon oldu. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz ya da zor olursa bu şablonu diğer sosyal medya hesaplarında Instagram, Facebook gibi ve de YouTube'daki topluluk sekmesi gibi oralarda paylaşabilirim. İsterseniz oralardan indirebilirsiniz. Basit bir model hazırladım ilk uygulama olacağı için. İki renkle de uygulanabilir. Kahverengi zaten ana rengimizde. Üzerine tek renk de yapabiliriz ya da bu modelleri 2 ya da 3 farklı renge de bölebiliriz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben iki renkle uygulayacağım kazağıma. Birincisi krem, diğeri de sütlü kahveye yakın bir renk. Buna göre örgümüzü şimdi örmeye başlayacağız. Şimdi dediğim gibi daha önceki videolarda nasıl şablon okunur bunu anlatmıştım. Şimdi şuradayız, bakın örgümüzün ilk 3 sırasını ben tamamladım şu ana kadarki kısımda. Bu lastik kısmından sonra artış yapmıştık ve sonra da bir düz sıra örmüştük. Şu ilk 3 sıramız tamamlanmış oldu. Onları şöyle işaretliyorum. Örgümüzü ördükçe bu sıraları işaretlersek takip etmemiz daha kolay olur. Bakın şimdi şu ilk sıramızdan, ilk renkli uygulama olan sıramızdan, yani 4. sıramızdan başlayacağız. Buradaki yerleşimimiz bir kahverengi bir krem şeklinde devam edecek. Şimdi o sıradan örgümüze başlayalım. Şöyle başlangıç noktasına getirdim örgümü ve bir kahverengi bir krem olacak şekilde örgümüze başlayacağız. Krem ipimi de hazırlıyorum. İlk ilmeğimiz kahverengi olacak. Onu kahverengi ördükten sonra krem ipimle şöyle ana rengi sağ elimde, diğer rengi sol elimde kullanacağım. Diğer rengimi şöyle bağlayarak İlk ilmeği örüyorum. Şurayı şöyle bir bağlayalım. Tekrar bir kahverengi, arkasından tekrar bir krem şeklinde bu sırada devam edeceğim. Dikkat edeceğimiz şey iplikleri bol tutmak olsun. Yani arkada şu uzanma mesafelerini bol tutalım. Aksi halde örgü gerilir, çirkin bir şekil oluşur. Mümkün olduğunca bu arkadaki ipler gerilmeden yer almaları lazım ki örgümüz düzgün olsun. Bakın bir kahve bir krem şeklinde devam ediyorum. Evet, bir kahverengi bir krem örerek sırayı tamamladım. Bakın burada 4. sıramız da bitti. Onu da işaretledim. Şimdi 5. sıradayız. 5. sıramızda bakın bütün ilmeklerimiz, bu karelerin her biri bir ilmeği gösteriyor biliyorsunuz. Bütün ilmeklerimiz kahverengi görünüyor. Şimdi bu sırayı öreceğiz. 5. sıramızı baştan sona kahverengi renkle. Bir sonraki sırada bakın artış sıramız olacak. Burada 4 tane ilmeğimiz varken artış sıramızda her parçamızın ilmekleri bakın 6 ilmeğe çıkacak. Şimdi bu jacquard tablolar nasıl çalışıyordu? Daha önceki videoda anlatmıştım. Burada gördüğümüz parçaların tekrarı şeklinde sıramız oluşuyordu. Yani şu an bu 4 ilmeğin, şuradaki bu kahve krem sıramıza bakarsak bu 4 ilmeğin tekrarı şeklinde sona kadar devam etmiştik. Ve bunlar 4 ilmekten oluşuyordu. Bir sonraki artırma sıramızda ilmek sayısı 6'ya çıkacak. 6 ilmeğin tekrarları şeklinde oluşacak sıramız. Şimdi dediğim gibi bu sıramız bitti. 4. sıra. 5. sırada bütün ilmeklerimizi kahverengi öreceğiz. Sıranın ilk ilmeğinden başlıyorum kahverengi örmeye ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar hepsini kahverengi öreceğim. Evet, sıra sonuna kadar kahverengi ipimle ördüm. Şimdi 5. sıramızı
tamamladık. 6. sıra dediğim gibi artış sıramız. Şimdi artışı ne yapacağız? Nasıl yapacağız daha doğrusu? Bakın 4 ilmeğimiz var. 6 ilmeğe çıkaracağız. Yani 2 ilmek artıracağız. Şimdi 4 ilmekte 2 ilmeği nasıl artırırız? 2 tane örer 1 artırırız. 2 tane örer bir kez daha artırırız. Yani bu sıramız 2 ör 1 artır sırası olacak. Şimdi şu an ilmek sayımız 112 ilmek şu noktaya kadar. 2 ör 1 artır yaptığımızda toplamda 56 tane ilmek artırmış olacağız ve ilmek sayımız 168'e çıkacak. Şimdi bunu uygulayalım. İki ör 1 artır yapacağız. Bakın bir örüyorum. İkinciyi örüyorum. Sonra bir tane artıracağım. Şimdi artışlarımı şöyle yapıyorum. Bakın aradaki bu iki ilmeğin arasındaki şu ipi şişime alıyorum ve bu aldığım ipi arkadan şişimi şöyle geçirerek, bakın arkadan geçirerek örüyorum ki delik oluşmasın. Bir tane arttırdım. Bakın 2 ilmeğim 3 ilmek oldu. Aynısını bir kez daha yapalım. 1 2 tane ördüm. Sonra bakın aradaki şu ipi şişe aldım, şöyle aldım ve şişimi ilmeğin arkasından geçirerek, çaprazlayarak ördüm. Delik oluşmadı. Bakın şu an 1 2 3 4 5 6 4 ilmeklik kısım, şu altta 4 ilmek olan kısım şu an 6 ilmeğe çıktı. Bu işlemi sıramız boyunca yapacağız. Bir tane daha göstereyim. 1 2 tane ördüm. Hemen bir tane bakın şişe aldım. Arkadan çaprazlayarak ördüm. 1 2 tane ördüm. Aradaki ipi şişe aldım ve onu da çaprazlayarak ördüm. Bu şekilde artış sıramızı tamamlayalım. Son kısmını yine birlikte yapalım isterseniz. Bakın 2 tane ördüm. Bir tane ilmeğimi aradan alarak artırdım. Tekrar 2 tane ördüm ve son olarak bir tane daha artırdım. Şu an ilmek sayımız şişte. Dediğim gibi 168 ilmeğe ulaştı. Bakın bir önceki renkli sıramızın görüntüsü de bu şekilde oluştu. Şimdi şablonumuza göre bu artırma sırasını tamamladık. 6. sıraydı. Arada bakın 7. sıramız, bir kahverengi sıra daha öreceğiz. Sonra tekrar renk uygulamamız olacak. Evet, kahverengi sırayı tamamladım. Bu 7. sıramızda onu işaretledim. Sonra 8. sıramızda bakın ikinci desenimize başlıyoruz. Şu minik zikzak deseni uygulayacağız şimdi. Burada ben ikinci renge geçeceğim aynı zamanda. Şimdi ana renk kahverengi ile başlayacağım. Bir ilmek, arkasından ikinci renkle bir ilmek. Ana renk, ikinci renk şeklinde bu sırayı da yine öreceğiz. Bir sonraki sırada da renkler yer değiştirecek ve bu zikzak desenimiz oluşmuş olacak. Şimdi başlayalım. Bu arada krem ipi henüz koparmadım. Belki yürütmeyi tercih edebilirim. Şimdilik orada duruyor. İkinci ipimi alıyorum. Şimdi ilk rengimiz kahverengi olacaktı, ana renk. O nedenle ilk ilmeği ayraçtan sonraki bakın ilk ilmeği kahverengi örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi bu diğer rengimle öreceğim. Şöyle yine ana rengi sağ elimde, diğer ipi sol elimde tutarak bakın bir ilmek onunla başladım. Sonra yine kahverengi ile devam ediyorum. Sonra ikinci rengimle. Yine iki rengi birer ilmek sırayla örerek bu sıramızı tamamlayacağız. Evet, 8. sırayı tamamladım. Şimdi 9. sıradayız. Bakın bu sırada renkler yer değiştirecek. Önce açık renkle başlayacağım. Sonra koyu renkle devam edeceğim. Şimdi şu krem ipi yine taşıyayım şimdilik. Dediğim gibi belki taşıyabilirim bir sonraki kullanımına kadar. Şöyle çaprazladım. Sonra bu ipi bu şekilde kullanacağım. Şimdi ilk rengi bu defa açık. İlk ilmeği açık renkle başlayacağım.
Şöyle bakın, ilk ilmeği sütlü kahverengi ile ördüm. Şimdi ikinci ilmeği kahverengi ile örüyorum. Bakın, kahverenginin üzerine sütlü kahve geldi. Açık rengin üzerine de kahverengi geldi. Bu şekilde bu sıramızı da örelim. Evet, sırayı yine tamamladım bakın. Ve bu ikinci desen uygulamamız da bitmiş oldu. 9. sırayı işaretledik. Şimdi bundan sonra arada 1, 2, 3 sıra, şöyle yakından göstereyim. Bakın, toplamda 1, 2, 3 sıra kahverengi ile öreceğim. Bunlar 10, 11 ve 12. sıralar. Renk uygulamamız yok. Bu kısmı örelim. Şimdi bu şu an kullandığım rengi bir sonraki zikzak sırasında kullanacağım ve arada bayağı bir mesafe var. O nedenle onu taşımak istemiyorum yukarıya kadar ve burada kesiyorum. Şöyle şuraya bağlayalım bu ana ipimize, gevşemesin şimdilik. Daha sonra bütün bu ipleri örgünün alt kısmında yürüterek gizleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi 3 sıra kahverengi öreceğim ana renkle. Şu krem rengi şöyle yine bir çaprazlayalım. Yukarıya taşımak için. Kahverengimizle şimdi örmeye devam edelim. Evet, 3 sıra daha kahverengi ördüm. Bunlar bakın şablonumuzda 10, 11 ve 12. sıralarda, yani bu kısım. Şimdi 13. sıradayız. Burada yeni bir desene başlıyoruz. Yine krem rengiyle öreceğim. Bakın, ilk 3 sıradan oluşuyor bu desenimiz. İlk sırasında kahverengi krem, kahverengi krem şeklinde devam ediyoruz. Bir sonraki sıranın tamamı krem rengi olacak. Sonraki 3. sıramızda yine kahverengi krem şeklinde devam ederek 3 sırada bu desenimizi oluşturacağız. Şimdi bunu örelim. Sıra başındayım. Krem rengi koparmamıştım ve buraya taşımıştım. Bakın, şu arkadaki görüntüsünü göstereyim size. Şu aralarda, iplerimizin aralarında taşıyarak bakın krem rengi buraya getirmiş olduk. Şimdi bir kahverengi, bir krem rengi örerek sıraya başlayacağım. İlk rengim kahverengi olacak. Sonra bir tane krem rengi, bir tane kahverengi, bir tane krem rengi. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık. 13. sıramızda. 14. sırada bütün renklerimiz krem olacak. O nedenle kremi ben normalde ördüğüm sağ tarafıma aldım şu an. Ve bütün sırayı kremle örüyorum. Yine sıra sonuna doğru geliyorum. Evet, ayraçtayım. Bütün sırayı bakın krem renkli örerek tamamladım. Yine bu sıramızı da işaretleyelim. 14. sıra bitti. 15. sırada bakın yine 13. sırada olduğu gibi kahverengi ile başlayıp sonra kremle, kahve krem şeklinde bu desenimizin 3. sırasını öreceğiz. Arkasından arada 3 sırada kahverengi öreceğiz. Burada başka bir detay yok. Ben bu sıranın ardından 3 kahverengi sırayı da öreceğim. Sadece başını göstereyim. Yine kahverengi ile başlayacağız. Krem rengimi yine bu tarafa aldım. İlk rengi kahverengi ördüm. Sonra ikinci rengi krem. Bir kahve, bir krem.
Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Arkasından 3 sırada kahverengi sıralarımızı örüp geliyoruz. Evet, desenin son sırasını krem rengiyle ördükten sonra araya 3 sırada kahverengi ördüm. Bakın şimdi 15. sıramız desenin son sırasıydı. Arkasından 16, 17 ve 18. sıraları tamamlamış olduk. Şimdi 19. sıradayız. Yine bir kahverengi bir krem şeklinde bir sıra uygulayacağız. Arkasından yine bir kahverengi sıramız var ve sonra artırma yapacağız. Şimdi öncelikle bu iki sırayı örelim. Desen artı kahverengi sıramızı. Yine kahverengi ile başlayacağız. Bir tane kahverengi ördükten sonra bir tane krem örüyorum. Artık bunları biliyoruz. Bir tane krem, bir tane kahve şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki sırayı da tamamını kahverengi öreceğiz. Sonra artırma sırasında tekrar buluşacağız. Evet, 19. sırada krem renkli deseni uyguladıktan sonra 20. sırada bir sırada kahverengi ördüm. Bakın onları işaretleyelim. 19 ve 20. sıraları tamamladık. Şimdi 21. sıramız artırma sırası. Şimdi onu yapmadan önce bu artırmaları nasıl belirledim ondan bahsedeyim kısaca. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda hesaplarımızı yaparken robada artıracağımız toplam ilmek sayısını 236 ilmek olarak bulmuştuk. Şimdi bu 236 ilmeğin 12 tanesini hemen lastik bitiminde ilk sırada artırmıştım. Dolayısıyla 236 ilmekten geriye 224 ilmek kalmıştı. O 224 ilmeği de bakın şablonda göstereyim. 1, 2, 3 ve 4 kere de 56'şar ilmek olarak eşit bir şekilde artıracağım. İlkini birlikte yaptık az önce. 168 ilmeğe çıktık. Şimdi bu sırada yine 56 ilmek artıracağız ve 224'e çıkacağız. Bu artırmaların aralıklarını da 15'er sıra yaptım. Yani ilki bakın 6. sıradaydı. Şimdi 21. sıradayız. Bir sonraki 36. sırada olacak. Sonuncusu da 51. sırada olacak. Bu artırmaları modelinize uygun olarak bu desen aralarına denk gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi toplamda 168 ilmeğimiz var. 56 tane ilmek artırmak için 168'i 56'ya bölersek 3 çıkıyor. Dolayısıyla 3 tane ilmek öreceğiz. Bir tane artıracağız. Bir öncekinde 2 örmüş 1 artırmıştık. Bu defa bu şekilde olacak. Bütün sıra boyunca 3 tane ilmek örüp arkasından bir artırma yapacağız ve 56 tane ilmek artırmış olacağız. Evet, sıra başındayım şu an. Kahverengiyle 3 tane örüyorum. Arkasına yine aynı şekilde bakın şu aradaki ipi şişe alıp arkadan örerek bir tane ilmek artırıyorum. Devam edelim. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bakın bunu şurada da görebiliyoruz. 6 tane ilmeğimiz vardı. Şu an olduğumuz sırada model başına. Şimdi 8'e çıkartıyoruz. Dolayısıyla 6 ilmekte 8'e çıkmak için 3 ilmekte bir artırmış oluyoruz. Bu uygulamamızı sıranın sonuna kadar şimdi yapalım. Son 3 ilmekteyim. Onları örüyorum. Ve son artırmayı yine bu aradan yapıyorum. Şu an şişimizde 224 tane ilmeğimiz oldu. Artırma sıramızı tamamladık. 21. sıramızda onu da işaretleyelim. Arkasından bakın yine bir tane kahverengi sıramız var.
Bu sırada artık ben şişi değiştirmek istiyorum. 224 tane ilmeğe ulaştık ve oldukça fazla ilmeğimiz var. Şişte de artık bayağı bir sıkıştı ilmekler. O nedenle aynı numaralı, yani 4 santimetre, 4 milimetre ama 100 santimetre misinalı şişe geçiyorum. Bu düz öreceğim kahverengi sırasında bu şiş değişimini de yapmış olacağım. Krem ipi yine çaprazlayarak ilk ilmekten itibaren bakın yeni şişimle örmeye başlıyorum. Bütün ilmekleri ördüğümde zaten şişi değiştirmiş olacağım. Evet, sırayı tamamladım. İlmekleri uzun şişe geçirmiş oldum. Bakın modelimiz de bu şekilde daha güzel ve belirgin görünüyor şu an. Şimdi bu bitirdiğimiz sıra 22. sıramızdı. 23. sırada yeni bir modele başlıyoruz bakın. Yine bir zikzak model ve 3 sıradan oluşuyor. İlk sırasında modelin önce kahverengi ile başladıktan sonra bir tane, arkasından bir tane açık renkle öreceğiz. Sonra 3 kahverengi, bir açık renk. Sonrasında 2 görünüyor ama modelin tekrarı yanına geldiğinde o da 3 olmuş olacak. Bu baştaki ilmek buraya geleceği için. Yani 3 kahve bir şeklinde devam edeceğiz. Sadece en başta bir tane kahve, bir tane açık renk, diğerleri 3 kahve şeklinde devam edilecek. Burada yine ikinci rengimi kullanacağım ben. O nedenle ipimi alıyorum. Önce kahverengi ile başlayacağım. Ayracımızı da yerleştirelim. İlk ilmeği kahverengi ile ördüm. Şimdi açık renkle ikinci ilmekten başlayacağım yine. Arkasından 3 tane kahverengi öreceğim. Bakın burada şöyle bir uygulama yapacağız. Şimdi bunu da yine anlatmıştım daha önceki videoda. Bir tane kahverengi ördüm. İkinci ve üçüncüyü örersem diğer ipin, bakın şöyle göstereyim, şu uzama mesafesi çok oluyor arkada. Bunu istemiyoruz. Çok kullanışlı bir yöntem olmayacak o şekilde. O nedenle şöyle yapacağım. Bir tane kahverengiyi ördükten sonra ikinciyi örerken bakın normalde şöyle öreceğim ikinci kahverengiyi. Bunu örmeden, bu ipi dolamadan şu ikinci ipi şişin üzerinden bir kere geçiriyorum. O haldeyken örüyorum ikinci kahverengi ipimi. Bu ipi burada bir kilitlemiş oluyorum. Sonra üçüncüyü örüyorum. Bakın bu sayede 3 ilmek boyunca uzaması gereken bu açık renk ipimiz daha kısa bir süre mesafede uzamış oldu ve arkada çirkin uzayan ipler oluşmamış oldu. Şimdi 3 tane kahverengiden sonra bir tane açık rengimle örüyorum. Sonra tekrar 3 kahverengi öreceğim. İplerimi oldukça geniş tutuyorum gerdirmemesi için. Bakın birinciyi örüyorum. İkinci de kahverengi ipimi atmadan önce diğer rengi şişin üzerinden bir kere dolayıp sonra atıyorum ikinci ana rengimi ve öyle örüyorum. Bakın yine kitlemiş oldum o ikinci rengi orada. Sonra üçüncü ilmeği örüyorum. Araya bir tane yine açık renkle devam edelim. Bir kez daha göstereyim. Bakın şimdi 3 tane kahverengi örmem gerekiyor modele göre. Bir taneyi örüyorum. İkinciyi örmeden, örerken daha doğrusu, önce şişin üzerinden ikinci rengi şöyle bir geçiriyorum. Öyle örüyorum ikinci ilmeğimi. Bu ipi burada kilitlemiş oluyorum. Sonra üçüncü ilmeği de örüyorum. Bakın arkası gayet temiz oluyor bu şekilde. Öbür türlü uzun atlamalı ipler şeklinde devam etmiş olurduk. Şimdi yine bir tane açık renkle örüyorum.
ve arkasından tekrar 3 tane kahverengiye başlıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde devam ederek tamamlayalım. Bir sonraki sırada açık renkle başlayıp bir açık bir koyu şeklinde devam edeceğiz. Evet, açık kahverengi ile başlıyorum. Arkasından koyu kahverengi, tekrar açık kahverengi ve koyu kahverengi şeklinde bu sıramızı da örüyoruz. Sıranın sonuna doğru devam ediyorum. Ve tamamladım. Şimdi bu da 24. sıramızdı. 25. sıradayız. Bu sırada 3 tane koyu kahveden sonra bir tane açık kahveyi, tekrar 3 koyu kahve, bir açık kahve şeklinde örerek model desenimizin 3. sırasını tamamlamış olacağız. Arkasından da yine 2 sıra kahverengi ile öreceğiz. Hemen başlayalım birlikte. Üç tane kahverengi ile başlıyorum. Üç tane öreceğimiz için yine bakın ikincide şöyle ikinci ipi üzerinden geçirerek bir kere kilitleme yapıyorum. Sonra üçüncü ilmeği örüyorum. Arkasından bir tane açık renkli örüyorum. Tekrar bir tane kahverengi, ikinciyi örerken diğer renkte bir kere kilitleme yapıyorum. Sonra üçüncüyü örüyorum. Arkasından diğer renkte bir tane örüyorum. Bakın 3 tane koyu, bir tane açık şeklinde devam edeceğiz. Son bir kez daha göstereyim. Birinciyi örüyorum. İkinci de önce ikinci rengi şişin üzerinden dolayıp o şekilde örüyorum. Sonra üçüncüyü örüyorum. Arkasından ikinci renkle bir tane ilmek daha örüyorum. Evet, bu sırayı ördüğümüzde bu desenimiz de tamamlanmış olacak. Arkasından dediğim gibi 2 sırada kahverengi öreceğiz ve bir sonraki desende tekrar görüşeceğiz. Evet, zikzak desenin son sırasını ördükten sonra 2 sırada kahverengi ile ördüm. Şablonumuzda bakın onlar 25. sıra desenin son sırasıydı. Arkasından 2 sırada kahverengi 26 ve 27. sıraları da tamamlamış olduk. Şimdi 28. sırada yeni bir desene başlıyoruz. İlk yine 3 sıradan oluşuyor. İlk sırasında kahverengiden sonra açık renk, sonra 3 kahverengi, açık renk, 3 kahverengi şeklinde devam edecek. Hemen başlayalım. Başlangıç noktasındayım. Dediğim gibi önce kahverengi ile bir tane öreceğim. Kahverengiyi örerken krem ipimi şöyle taşıdım buraya. Arkasından bir tane krem öreceğim. Sonra 3 kahve 1 krem şeklinde gideceğim. Yine aralarda ipimizi şöyle kilitleyeceğiz bakın. 3 tane ilmek olduğu için. Sonra bir tane krem. 3 tane kahverengi. Arkasından bir tane krem. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, 28. sırayı tamamladım. En sonda 2 tane kahverengi oldu. Baştakiyle birlikte yine o da 3'e tamamlanmış oldu. 28'i tamamladık, çizdik. Şimdi 29'dayız. Desenin ikinci sırasında bakın. Sıra başında 3 tane kremle başlayacağım, krem rengiyle. Arkasından bir tane kahverengi, 3 krem rengi, 1 kahverengi şeklinde devam edeceğim. Şimdi bu sırada daha çok krem rengini kullanıyorum. Bakın 3 tane krem rengi. Dolayısıyla çok kullanacağım ipi normalde ördüğüm taraf olan sağ tarafıma aldım. Az kullanacağım kahverengiyi sol tarafa aldım. Bu daha kolaylık sağlayacaktır. Tabii ki tercih sizin. Dilediğiniz gibi örebilirsiniz. Şimdi 3 tane kremle başlayacağız. Bu defa bakın kahverengi
kilitleyeceğim 3 tane kremin içinde. İkinci de kahverengiyi kilitledim. Üçüncü kremi ördüm. Arkasından bir tane kahverengi. Tekrarlayalım aynı şeyi. Kremle önce bir tane ördüm. İkinci de bakın kahverengi ipi kilitledim. Üçüncüyü de kremi ördüm ve araya bir tane kahverengi ördüm. Son kez yapalım. Bakın 1 2 de kahverengiyi böyle kilitledim. Üçüncüyü ördüm. Sonra bir tane kahverengiyle ördüm. Evet, sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, 29. sırayı 3 krem rengi, 1 kahverengi şeklinde tamamladım. Böylece desenin ikinci sırası bitmiş oldu. Üçüncü sırasındayız. Yani 30. sıramız bu. Burada yine bir tane kahverengi ile başlayıp arkasından bir krem öreceğim. Sonra 3 kahverengi 1 krem, 3 kahverengi 1 krem şeklinde devam edeceğim. Bu sırada kahverengiyi daha çok kullanacağım için yine sağ tarafa aldım kahverengiyi. Kremi sol tarafa aldım. Bu işlemi örgü boyunca devam ettireceğim. Yani hangi rengi daha çok kullanıyorsam onu sağ tarafıma alıyor olacağım. Şimdi bu 30. sırayı ördüğümüzde desenimiz tamamlanacak. Arada bakın 1, 2, 3 sıra kahverengi öreceğiz. Sonra bir sıra yine bir kahverengi bir krem şeklinde öreceğiz. Bunu da daha önce yaptık, bakın 2 kere yaptık. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Sonrasında bir kahverengi sıra daha öreceğiz. Ondan sonraki sıra artırma sıramız. O sıraya kadar bu kısmı tamamlayalım. Artırma sırasında tekrar görüşelim. Evet, 30. sırayı örerek desenin son sırasını tamamladım. İşaretliyorum. Araya 1 2 3, bakın 1 2 3 sıra kahverengi ördüm. Yani 31, 32 ve 33. sıralar. Onları da işaretledim. Sonra 34. sırada bakın şu kremle krem kahve sırasını ördüm. Onu da işaretledim. Arkasından bir sırada kahverengi ördüm. O da 35. sıramızdı. İşaretledim. Şimdi 36. sıradayız. Bakalım hemen yakından şablonumuza. 36. sıramız bakın bizim 3. artırma sıramız. Daha önce 6. sırada 21. sırada artışlar yapmıştık. Bu da 36. sırada 3. artış sıramız. Bu sırada bir önceki sıradaki bakın parçalarımız kaçar ilmeklikti? 2, 4, 6, 8 ilmeklikti. Şimdi bu sırada 10 ilmeğe çıkıyor. Yani 8 ilmekte 2 ilmek artırıyorum, 10'a çıkıyorum. Bunun için ne yapacağım? Her 4 ilmekte bir artış yapacağım. Yani 4 tane öreceğim, bir tane artıracağım. Tekrar 4 öreceğim, bir tane artıracağım. Bu sayede yine 56 tane ilmeğim artmış olacak. Şu ana kadar ilmeğim 224'tü. 56 tane arttığında 280 ilmeğe çıkacağım. Hemen başını göstereyim. Sonrasında yine devam edeceğim. Çünkü sonrasında bakın bu artış sırasını yaptıktan sonra bir tane daha kahverengi sıra uygulayıp sonra modele başlıyoruz. Sıra başına geliyorum. Neydi? 4 örüp 1 artıracağız. Şu krem ipi taşıyalım. Evet, 1 ördüm bakın ayraçtan sonra. Şu an 1 oldu. 2, 3 ve 4. Yine hep yaptığımız gibi bakın aradaki ipi şöyle şişe alıyorum ve arkasından batarak örüyorum. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4 ördüm ve 1 arttırdım. Evet, bu şekilde artırma sıramızı örelim. Arkasından bir sırada kahverengi ipimizle örelim. Yani 36. ve 37. sıralar. 38. desen sırasında görüşelim. Evet, artırmanın son sırasını tamamladım. Arkasından bir sırada kahverengi ördüm. Bu ördüklerim 36 ve 37. sıralarda. Şimdi 38. sıradayız. Yeni bir desene başlıyoruz. Bu desen de yine 3 sıradan oluşuyor bakın ve çok kolay yine uygulaması. İlk sırada kahverengi ile başlıyorum. Sonra açık renk, kahverengi, açık renk şeklinde ördükten sonra ikinci ve üçüncü sıralar birbirinin aynı. Tek fark sadece açık renkte başlıyorum. Sonra kahverengi örüyorum ve bu şekilde 2 sırayı örüyorum.
Arkasından 2 kahverengi sıramız var ve bu deseni de tamamlamış oluyoruz. Bu desende yine ben açık kahverengi ipimi kullanacağım. O nedenle şimdi onu bağlayacağım burada. Bakın ilk ilmeği kahverengi ördüm. Şimdi açık kahverengi ile öreceğim ikinci ilmeğimi. Şöyle ikinci ilmekte ipimi bağlayarak başlıyorum. Sonra bir kahverengi, bir açık kahverengi şeklinde devam edeceğim. Bu sırayı bu şekilde ördükten sonra ikinci ve üçüncü sıralarda dediğim gibi önce açık renkle başlayacağım. Onları tamamladıktan sonra da 2 kahverengi sıra öreceğim. Sonraki desende tekrar görüşeceğiz. Evet, son deseni de konuştuğumuz şekilde tamamladım. Bakın 3 sırayı. Arkasından 2 sırada kahverengi ördüm. Yani şablondan bakarsak bakın 38, 39 ve 40. sıralar desene ait sıralardı. Onlar örüldü. Arkasından 2 sırada kahverengi ördük. Yani 41 ve 42. sıralarda örüldü. Şimdi 43. sırada yine desenimiz var. Aynı desen, bakın daha önce uyguladığımız desen. Tek fark arada, bakın bir öncekinde arada bir tane ilmek vardı. Açık renklerin arasında bir tane ilmek vardı. Burada 2 tane ilmek var. Bunun da sebebi ne? Bir önceki artış sırasında artırdığımız ilmek bakın bu aralara gelmiş oldu. Aralarda o nedenle 2 ilmek var. Şimdi yine kremle yapacağım bu deseni. İlk 3 sıradan oluşuyor desenimiz. İlk sırada yine bir kahverengi ile başlayacağız. Arkasından bir krem öreceğiz. Sonra 4 tane kahverengi var. Sonra bir krem, ondan sonra tekrar 4 kahverengi. Bu şekilde ördükten sonra bir sonraki sırada 3 krem, 2 kahverengi, 3 krem, 2 kahverengi şeklinde öreceğiz. Son sırası yine ilk sıranın aynısı. Bu şekilde bu modeli yapacağız. Sonrası arkasından yine kahverengi sıralarımız var. Başını birlikte yapalım. İlk ilmek kahverengi, sonra bir ilmek krem dedik. İlk ilmeği ben ördüm. Bakın ayraçtan sonraki ilk ilmek kahverengi. Şimdi bir tane kremle örüyorum. Arkasından 4 kahverengi, bir krem şeklinde devam edeceğiz. İlk kahverengiyi ördüm. İkinci de bakın yine kitleme yapıyorum krem ipimi. Sonra üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü tekrar kitleme yapıyorum. Sonra bir tane krem rengiyle örüyorum. Arkasından tekrar 4 tane kahverengi bir kez daha yapalım. Birinciyi örüyorum. İkinci de bakın kremi kilitliyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncü de tekrar kremi kilitliyorum. 4 tane kahverengiyi bu şekilde ördükten sonra bir tane krem rengiyle örüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Arkasından ikinci sırada dediğim gibi 3 tane krem, 2 tane kahve şeklinde öreceğiz sıra sonuna kadar. Son sıra yine ilk sıranın aynısı olacak. Sonra kahverengi ara sıralarımız var. Ben bu kısmı öreyim. Döndüğümde yine kaç sıra ne ördüğüm bilgisini paylaşacağım. Evet, örgüye devam ettim. En son sizinle şu modelin başına kadar örmüştük. 43. sıraya kadar. Bakın 43, 44 ve 45. sıralarda bu modeli uyguladım. Şu modelimiz. Arkasından 2 sıra burada, bakın şöyle göstereyim. Modelden sonra burada 3 sıra kahverengi görünüyor. Bunu ben 2 sıra olarak yaptım. Yani şöyle çizeyim önce. 46 ve 47. sıraları ördüm. 48. sırayı örmedim. Şimdi bunun sebebi ara ara ölçmekte fayda var örgümüzü ördükçe. Ölçtüğümde bakın şu an yaklaşık 18 santimetre oldu. Şimdi hesaplarımızda 66 sıra bulmuştuk. Ama bu jakar örgüde
örgünün gerdirmemesi için, düzgün desenlerimizin düzgün bir şekilde görünebilmesi için ben normalde ördüğümden bir tık daha bol örüyorum. İpi biraz daha bol bırakıyorum. O nedenle bir tık daha fazla büyüdüğünü söyleyebilirim örgünün. Bu nedenle ufak bir düzeltmeye gitmek istedim. O düzeltmede nedir? Bakın buradaki bu desenden sonraki 3 sıra kahverengiden bir tanesini iptal ettim. Yani 46 ve 47'yi ördüm. 48'i örmedim. Bir sıra eksiltmiş oldum. Sonra şu sırayı ördüm bakın. En son o sıradayım. Şu sırayı kahve krem sıralamalı devam eden. Burada 49. sıra olarak görünüyor. Onu da ördüm. Onu da işaretliyorum. Yani sadece aradan bir tane sıra eksiltmiş oldum. Şimdi bu sıranın ardından bakın bir tane kahverengi sırası görünüyor. 10 ilmeklik. Ondan sonra 12 ilmeğe çıkıyor. Artış sıramız var. Ben bir sırada buradaki sırayı eksiltmek istiyorum. Yani şu 50. sırayı da eksiltmek istiyorum. Ve şu desenin hemen arkasında bu sırayı atlayıp şuraya artırma sırasını örmek istiyorum. Bakın şu an son artırma sırasında oluyoruz bu durumda. İlmek sayım 10, 12'ye çıkartacağım. Bu da demektir ki 5 ilmekte bir artıracağım. 5 ilmek öreceğim, bir artıracağım. 5 ilmek öreceğim, bir daha artıracağım. 12 ilmeğe çıkmış olacak ve son artırma sıramızı da uygulamış olacağız. Bu sırada da 56 tane ilmek artırmış olacağız. 280'den 336 ilmeğe çıkmış olacağız ve robamızı bu ilmek sayısıyla bundan sonra devam ettireceğiz. Ölçüyü ördükçe devam edeceğim ölçmeye. Bu uzunluk 22 santimetre olmalıydı roba uzunluğumuz. Ona göre gerekirse birkaç sıra daha sondan eksiltmek gerekebilir. Şimdi artırma sıramızı uygulayalım. Neydi? 5 tane örüp bir tane artırma yapacaktık. Başlangıçtayım. Bakın 2 tane örmüştüm. 3 tane daha örüyorum. 5 tane ördükten sonra şimdi bir tane artıracağım. Bakın şu aradaki kahverengi ipi alıyorum. Şişe yine. Bir tane artırıyorum. Bir kez daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Aradan bakın hem kahverengi hem krem ip var. Kahverengi ipi alıyorum. Ve bir tane artırıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar artırmamızı yapalım. Artırma sırasından sonra bir sıra daha öreceğiz kahverengiyle ve son zikzak desenimizde tekrar görüşeceğiz. Evet, artırma sırasını tamamladım. Arkasından bir sırada kahverengi ördüm. Yani bakın artırma sıramız 51. sıraydı. Onu işaretledim. Arkasından 52. sıra kahverengi sırayı da işaretledim. Şimdi 53. sıradayız. Burada yeni bir desene başlıyoruz. Bu 4 sıralık bir zikzak desen. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırası 53. sıra. Nasıl başlayacağız? Bakın bir tane kahverengi, arkasından açık kahverengi. Sonra 5 kahverengi, bir açık kahverengi, 5 kahverengi, bir açık kahverengi şeklinde gidecek. Dilerseniz bu sırayı örelim. Diğerlerine sonra bakalım. Evet, ilk ilmeği kahverengi ördükten sonra ikinci ilmekte açık kahverengi rengimi bağladım. Şimdi 5 kahverengi, bir açık kahverengi şeklinde devam edeceğim. 1, ikinciyi örerken kilitleme yapalım diğer rengimize. 3, 4'te yine kilitleme yapalım ve 5. Toplam 5 tane kahverengi ördükten sonra bir tane açık kahverengi örüyorum. Devam edelim, bir kez daha aynı şeyi yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bir tane açık kahverengi. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bakın sıranın sonunda 4 tane kahverengi oldu. Bir tane de başta başlamıştık zaten. Toplam bu arada da 5 tane kahverengi olmuş oldu.
Şimdi 53. sırayı tamamladık. İşaretliyoruz. 54. sıradayız. Modelin ikinci sırası. Bakın önce açık kahve öreceğim bir ilmek. Sonra bir tane koyu kahve, bir açık kahve, 3 koyu kahve. Bu sıralamanın tekrar şeklinde öreceğiz. Başlayalım. Önce bir tane açık kahverengi öreceğim. Evet, bir tane açık kahverengi ördüm. Arkasından bir tane koyu kahverengi öreceğim. Sonra tekrar bir tane açık kahverengi ve 3 tane koyu kahverengi. Burada yine kilitleme yapalım. Bir tane ördükten sonra ikinci de kilitliyorum ipi. Sonra üçüncüyü örüyorum. Toplam bakın 3-6 ilmeğin tekrar şeklinde öreceğiz. Bir kez daha yapalım. Önce bir tane açık kahverengi. Arkasından bir tane kahverengi. Sonra tekrar bir tane açık kahverengi. Sonra 3 tane koyu kahverengi. İkinci de kilitleme yapıyoruz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Desenin ikinci sırası olacak. Sonra üçüncü sırasında bakın şu sırada 2'nin tam tersi olacak. 3 tane koyu kahve ile başlayacağız. Bir tane açık kahverengi, bir koyu kahverengi, bir açık kahverengi şeklinde devam edeceğiz. Desenin dördüncü ve son sırasında da 4 tane kahverengi ile başlayıp bir açık kahverengi öreceğiz. Arkasından 5 kahverengi, bir açık kahverengi şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Deseni tamamladıktan sonra arada bir sıra kahverengi sıramız var. Sonra hep yaptığımız, kremle yaptığımız bakın aynı desen, artı deseni. Onu yapacağız. Sadece aralarda bu defa bakın kahverengi sayısı 3'e çıktı. Çünkü bir artış daha yapmıştık arada. Bir öncekinde 2 idi. Onu ördükten sonra yine kahverengi sıralarımız var. En son kahve krem sırası örerek bitireceğiz. Ama dediğim gibi ben ördükçe ölçeceğim robanın boyunu. 22 santimetre olmasına dikkat edeceğim. Ona göre belki bu aralardan eksiltmeler yapabilirim. Bu kısmı öreyim. Nihai örgümüzde nerede, hangi modelden kaç sıra ördüm ya da eksiltme yaptım mı onları sizinle paylaşacağım. Evet, devam ederek robayı tamamladım. Neler yaptığımı şablon üzerinde anlatacağım size. En son 53. sırayı tamamlamıştık. 54. sıraya başlamıştık. Bu zikzak modelimizin ikinci sırasıydı. Onu yani ikinci sırayı 3. ve 4. sıralarını tamamladım. Böylece 56 sırayı tamamlamış olduk. Arkasından arada bir sıra kahverengi ile ördüm. Sonra artı desenine başladım. O da 3 sıraydı. Onları da tamamladım. Yani 58, 59 ve 60. sıralarda örüldü. Sonra arada 3 sıra kahverengi vardı. Ben bunların 2 sırasını ördüm. 61 ve 62'yi. 63'ü örmeden geçtim. 64'ü ve 65'i de ördüm. Bu deseni ve arkasından bir sıra kahverengi sırasını da ördüm. 66'yı da yine örmeden geçtim. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4 sırayı örmeden geçmiş olduk. Robamız 62 sıradan oluşmuş oldu. Bu haliyle yaklaşık 22,5-23 santimetre oldu robamız. Ben bu değişiklikleri şema üzerinde, şablon üzerinde yaptıktan sonra son halini yine paylaşacağım. Gerek YouTube topluluk sekmesinde gerekse diğer sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Oralardan ulaşabilir, dilerseniz indirebilirsiniz. Evet, böylece robayı tamamladık dediğim gibi. Son görüntüsü de bu şekilde oldu. Bundan sonra neler yapacağız? Ben yapacağımız şeyleri ikinci videoda yapmayı tercih ediyorum. Video süresini çok fazla uzatmamak için. Bu videoda bundan sonrasını yapmayacağım. İkinci videoda neler yapacağız? Bu yakanın, ön yakanın daha aşağıda, arka yakanın daha yukarıda durmasını sağlamak için bir uygulamamız var. Onu yapacağız. Arkasından gövdeyi ve kolları ayıracağız. Önce gövdeyi, sonra kolları dikişsiz bir şekilde öreceğiz. Bunlar dediğim gibi ikinci videoda olacak. Bu videoda anlatacaklarım şimdilik bu kadar.
Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kazağın ikinci videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.